Karadeniz'de yaşanan savaşın etkileri gerçekten sadece cephe hattıyla mı sınırlı, yoksa Azov Denizi'nde duran bir gemi binlerce kilometre uzaktaki Hazar Denizi'ni, Orta Asya ticaretini ve hatta dünyanın yakıt ile gıda fiyatlarını bile etkileyebilir mi? Bu videoda Volga-Don kanalının neden yalnızca bir su yolu olmadığını, bölgenin jeopolitiğini nasıl şekillendirdiğini ve son gelişmelerin perde arkasını inceleyeceğiz. Eğer bu tür kaynaklara dayalı denizcilik ve jeopolitik analizlerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşarak bize destek olmayı unutmayın. Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki gemilere yönelik saldırılarının ardından Rusya, Don-Azak Denizcilik kanalındaki trafiği geçici olarak durdurdu ve Kerç Boğazı'ndan yapılacak bazı geçişleri sınırlandırdı. İlk bakışta bu kararın yalnızca Rusya'nın deniz ticaretini etkilediği düşünülebilir. Ancak gerçekte Karadeniz'de yaşanan bu gelişme yüzlerce kilometre uzaktaki Hazar Denizi'ne kadar uzanan çok daha büyük bir lojistik zinciri etkiliyor. Bunu anlayabilmek için önce Volga-Don kanalını tanımamız gerekiyor. Hazar Denizi dünya haritasında dış denizlerle doğal bağlantısı bulunmayan kapalı bir su havzası gibi gözükebilir. Ancak gerçek tam da böyle değil. Nehirler, kanallar, baraj gölleri ve geçiş havuzlarından oluşan bir sistem sayesinde Azak Denizi'ne, Karadeniz'e ve buradan da Akdeniz'e kadar ulaşabiliyor. Bu bağlantının merkezinde ise Volga-Don kanalı bulunuyor. Bu yöndeki ilk ciddi girişimlerden biri 1569 yılında Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirildi. Sokullu Mehmet Paşa'nın öncülüğündeki proje Karadeniz ile Hazar arasında askeri, ticari ve lojistik bir bağlantı kurmayı amaçlıyordu. Ancak dönemin teknik şartları ve lojistik sorunları nedeniyle tamamlanamadı. Yaklaşık 130 yıl sonra Rus Çarı 1. Petro da aynı fikri hayata geçirmeye çalıştı. Bu girişim de sonuçsuz kaldı. İki nehri kalıcı biçimde birleştiren kanal ancak Sovyetler Birliği döneminde tamamlanabildi. Yaklaşık 101 kilometre uzunluğundaki Volga-Don kanalı 1952 yılında gemi trafiğine açıldı. Ancak her gemi bu kanalı kullanamıyor. Kanaldan geçebilecek gemilerin uzunluğu yaklaşık 141 metreyi, genişliği 16,8 metreyi ve su çekimi 3,6 metreyi aşamıyor. Taşıma kapasitesi de genellikle 3000 ila 5000 ton arasında bulunuyor. Hem nehirlerde hem de denizlerde seyir yapabilen nehir deniz tipi gemiler kullanılıyor. Kısacası Hazar'dan hareket eden bir gemi Rusya'nın iç suları üzerinden dünya denizlerine ulaşabiliyor. Bugün Hazar Denizi'ne Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın kıyısı bulunuyor. Bu ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan bağımsız Türk Cumhuriyetleri. Azerbaycan'dan çıkan gemiler Bakü veya Alat'tan, Kazakistan gemileri Aktau veya Kuruk'tan, Türkmenistan gemileri ise Türkmenbaşı limanından kuzey ilerleyerek bu sisteme katılabiliyor. Bu güzergahta petrol ürünleri, tahıl, gübre, metal, kimyasal maddeler, sanayi ekipmanları, proje yükleri ve çeşitli genel kargolar taşınabiliyor. Kısacası bu durum az önce bahsettiğimiz ticari yüklerin hareketini ciddi biçimde etkileyebiliyor. Üstelik bu bağlantı yıl boyunca kesintisiz bir şekilde çalışabilen bir sistem değil. Buzlanma, düşük su seviyesi ve kış şartları nedeniyle kanalın sezonu sınırlı. Hattın yılda yaklaşık 8 ay kullanılabildiği, ortalama seyir döneminin ise yaklaşık 200 gün olduğu biliniyor. Yani Hazar kıyısındaki ülkeler ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü açık kalan döneme sıkıştırmak zorunda. Kıştan çıkan gemilerin yoğunlaştığı bir dönemde güvenlik gerekçesiyle yeni bir kapanma yaşanması zaten sınırlı olan taşıma sezonunu daha da daraltıyor. Fakat risk bununla sınırlı değil. Rusya Tahıl İhracatçıları ve Üreticileri Birliği'ne göre Rusya dünya buğday ticaretinin %20'sinden fazlasını karşılıyor ve tahıl ihracatının %80'inden fazlasını Karadeniz ve Azak limanlarından gerçekleştiriyor. Birlik saldırıların sürmesi ve ihracat koridorlarının tamamen tıkanması halinde Rusya'nın buğday sevkiyatında 30 ila 35 milyon tonluk eksiklik yaşanabileceğini savunuyor. Ayrıca buğday fiyatlarının da ton başına 400 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu rakamların bağımsız bir kuruluş tarafından değil, Rus tahıl sektörünü temsil eden bir kuruluş tarafından yapıldığının altının çizilmesi gerek. Buna rağmen risk gerçek. Novorossiysk ve Taman'daki 3 büyük tahıl terminalinin güvenlik gerekçesiyle kamyonlardan tahıl kabul etmediğini ve yine aynı şekilde Novo Limanı'nda gece gemi hareketlerinin yasaklandığını biliyoruz. Bu terminallerin toplam yıllık kapasitesi 20 milyon tonun üzerinde. Karadeniz'deki tahıl ticaretinde uzun süreli bir kesinti yaşanması halinde en ağır sonuçları bu bölgeden gelen buğdaya bağımlı olan Orta Doğu ve Afrika ülkeleri yaşayacak. Karadeniz'de vurulan bir geminin etkisi binlerce kilometre uzaktaki bir ülkede ekmek fiyatı olarak ortaya çıkabilir. Ancak bu meselenin bir de enerji tarafı var. Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları Rusya'nın ham petrol üretiminden çok bu petrolü motorin, benzin, jet yakıtı ve fuel oil gibi ürünlere dönüştürme kapasitesini hedef alıyor. Rusya rafinerilerde yaşanan kapasite kayıpları ve iç piyasadaki yakıt sıkıntısı nedeniyle benzin ve motorin başta olmak üzere bazı petrol ürünlerinin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ocak 2027'ye
kadar uzattı. Motorin, denizcilik yakıtı ve bazı ürünlerde üreticilere tanınan istisnalar bulunsa da kararın amacı Rus iç piyasasındaki yakıt arzını korumak. Tam bu noktada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Rusya kendi rafinerileri ağır hasar almışken Hazar ülkelerinden gelen işlenmiş petrol ürünlerinin Rus iç suları üzerinden dünya pazarlarına ulaşmasını da bilinçli bir biçimde sınırlandırıyor olabilir mi? Elimizde bunu kanıtlamak için resmi, somut bir kanıt yok. Rusya'nın deniz trafiğini durdururken açıkladığı gerekçe güvenlik. Bu nedenle bu ihtimali kesinleşmiş bir politika olarak söyleyemeyiz. Ancak gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde tablo dikkat çekici. Bir tarafta Rus rafineleri kapasite kaybediyor, diğer tarafta Rusya kendi rafine ürün ihracatını sınırlandırıyor. Aynı dönemde Hazar'ı Karadeniz'e bağlayan su yolundaki trafik de kesintiye uğruyor. Bu durum batıya yönelik dolaylı bir mesaj olarak okunabilir. Rafinerilerimizi hedef alırsanız yalnızca Rusya'nın yakıt üretimi azalmaz. Küresel piyasaya ulaşan motorin, benzin ve fuel oil miktarı da azalır. Nitekim ham petrol fiyatları gerilese bile motorin ve fuel oil fiyatlarının aynı hızda düşmemesi bugün piyasadaki asıl darboğazın yalnızca ham petrol arzından olmadığını gösteriyor. Sorun bu petrolü işleyebilecek rafineri kapasitesinde ve nihai ürün arzında. Rusya dünyanın en büyük motorin ihracatçılarından biri olduğu için Rus ürünlerinin piyasadan çekilmesi küresel fiyatlar üzerinde de baskı oluşturuyor. Elbette işlenmiş petrol ürünlerinin yüksek kalmasının tek nedeni Rusya'da değil. Orta Doğu'daki çatışmalar, başka rafinerilerde yaşanan kesintiler, düşük stoklar ve artan taşımacılık maliyetleri de bu tabloyu etkiliyor. Ancak Rus rafinerilerinin vurulması ve Rusya'nın ihracatı sınırlandırması zaten sıkışık olan piyasaya yeni bir baskı daha ekliyor. Sonuçta Karadeniz'de yaşanan savaş artık yalnızca Rusya ve Ukrayna arasındaki cepheyi etkilemiyor. Bir tarafta Hazar ve Volga-Don hattında bekleyen gemiler, bir tarafta Karadeniz limanlarından çıkarılması zorlaşan tahıl, bir tarafta ise piyasaya ulaşamayan motorin, benzin ve fuel oil. Bu gelişmeler Afrika'daki gıda fiyatlarını, Avrupa'daki yakıt maliyetlerini, Orta Asya'daki sanayi üretimini, denizcilik sektöründeki gemilerin en büyük gideri olan yakıt fiyatlarını ve Hazar kıyısındaki ülkelerin ticaret yollarını aynı anda etkileyebiliyor. Ukrayna saldırılarıyla Azov Denizi'nin kapanmasını sağlayarak Orta Asya'daki Türk devletlerinin savaşı bitirmesi için Rusya'ya baskı yapmasını amaçlıyor olabilir mi? Peki yaşananlar yalnızca Rusya'nın ekonomik ve lojistik kapasitesine yönelik bir baskı mı, yoksa Rusya'ya bağımlı ticaret yollarının kırılgan hale gelmesi, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeleri yeni güzergahlar ve yeni siyasi dengeler aramaya mı zorlamak? Bugün bu soruların kesin bir cevabı yok. Ancak açık olan bir gerçek var. Volga-Don kanalı yalnızca 101 kilometrelik bir mühendislik harikası değil. Hazar'ı Karadeniz'e bağlayan, Rusya'nın bölgedeki en önemli lojistik kontrol araçlarından ve Türkiye Cumhuriyetlerinin dünya denizlerine ulaşırken karşı karşıya kaldığı bağımlılığın en somut göstergelerinden biri.